Evet, öncelikle merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız? Gaming 77 sonuçlarınızla karşınızdayım. Gaming 77'de şöyle bir Premier Lig atayım dedim. Yaklaşık 10-12 dolar civarında bir maliyetle son 3 haftada Premier Lig denemesi yapayım dedim. Bilmiyorum, ilk haftayı yakalarsak kalan haftalarda da bir tane yakalarız diye düşünüyordum. Ama ve lakin ilk haftada maalesef patladık. Bakalım, maliyetini çıkaramayacaklar gibi gözüküyor ama fiyatları fena seviyede değildi. Sonraki sezonda da aşağı yukarı o fiyatlara satarım diye bekliyorum. Onun akabinde yine La Liga'da bazı denemelerimiz oldu ama başaramadık. Febas 2 haftadır hem hafta sonu bizi batırdı hem de hafta içi yine 20 civarında puan yaptı ve kendisinden beklediğim skorun çok altında puanlarla maalesef bizi ilk hedefi 20 doların altında tuttu. Bu hafta da onun sayesinde hafta arasında yani muhtemelen patladık. Bundesliga'da da yine benzer bir tablo var. Burada yine ucu ucuna, yani ucu ucuna değil de bir oyuncunun ekstra yapması gerektiği durumda yapmayınca olmuyor maalesef. Mesela kaptanımız Zame'nin bir şeyler yapması gerekiyordu. Olmadı. Unlucky diyelim. Maalesef hem La Liga'da hem Bundesliga'da son bayağıdır sanırım hedefleri alamıyoruz. Çok kötü mü kadrolar değil, çok iyi de değil ama en azından böyle 2 haftada bir, 3 haftada bir iki hedef alıp ilerlememiz gerekiyor ama olmadı. Buraya gelirsek Jupiler Div 1 290 kişi katılıyor. 456 puan ve 61.yim. Sadece 500 Essence kazanabiliyorum buradan. Tabii ilk hedefi yaptık, 10 dolar aldık ama başka bir mesele. Yani garip. Bu arada birinciye bakmıştım. Eğer değişmediyse sadece buradaki kart değişik. Yani bu 4 kart birebir aynı. Sadece burada aynı takımdan Ito vardı. Hatta tekrar size de bakalım. Merak ettim, aynı kişi mi duruyor? Aynen, görüyorsunuz. Birebir aynı 4 kart. Sadece burada Ito farklı ki normal şartlarda Heynen Ito'dan çok daha iyi puan yapar. Ama işte nasip abi. Yani biraz da şanslı olmak lazım. En iyi kartları da alsan şanssız olduğun esnada maalesef aynı kadroya yakın seviyedeki kadroyla birileri 1500 dolar alırken sen burada 500 esensle haftayı kapatabiliyorsun. Üzücü. Yani güzel gamble attık bence Jüpiter tarafından ama beklediğimin çok uzağında kaldık ödüller olarak. Belki yarısından çoğunu da kazanmışızdır hedeflerle, streaklerle birlikte. Ama bir de sıralamada bir iki tane yakalarım diye düşünüyordum. En azından maliyetinin üstünü çıkarırız diye düşünüyordum Jüpiter'in ama maalesef bunu başaramadık. Limited tarafta da yine ilk hedefe ulaşmışız. Onun dışında pek bir şey yapamadık yine sıralamalardan. E, Hollanda'da ilk hedefe ulaştık. Yine benzer bir tablo var. Ucu ucuna ilk hedefi aldık. MLS, daha önce de söylediğim gibi, MLS'de alacaksın en iyi kartları, yaslanacaksın arkana. Burası başka liglere benzemez. Alırsan iyi kartı golarsın. He, sıralama burada yok artık, sistem değiştiği için. Buradan sadece streak'ten alıyorsun. Ama birden fazla kadrodan alırsan da bildiğiniz üzere hedefin yarısını diğer kadroların hepsinden de alabiliyorsun. O yüzden olabildiğince MLS'e takviye yapmaya çalışıyorum. Zaman ilerledikçe, fiyatlar normalleştikçe daha da iyi takviyeler yapmayı düşünüyorum ki zaten iyi kartların birçoğu var. Biraz daha eklemem gereken iyi kartlar var. Onları da zamanla alacağım. Bu hafta da 100 dolar oynuyoruz MLS Limited tarafta. Bakalım. Japonya'ymış. Bildiğimiz gibi. Kore şaşırtıcı bir şekilde. Bu arada geçen hafta şey dedim ben. Çift maç meselesi o haftaya aitmiş falan filan yaptım. Bu hafta da çift maçmış Kore. Garip bir durum oldu. Burada da çift maçtan dolayı ikinci hedefi de almış olduk Kore tarafında. Üçüncü hedefi oynuyoruz ama hiçbir takviye yapmadım. Var olan kartlarla oynadım. Hatta muhtemelen şu an maçlar bitmiştir Kore'de. 12 civarındaydı sanırım maç başlangıçları. Aynen. Kore'de maçlar bitmiştir. Kontrol bile etmedim. Hatta birazdan birlikte bakarız ona. Challenger tarafında Unlucky sometimes. Zaten bundan sonra birçoğu takımın hedefsiz kaldığı için Challenger'da bir şeyler yapmak oldukça zor. Yani pek bir şey yapamadık. Burada ilk hedefi aldık. Burada aldıktan sonra da puanlar düştü falan.
Olsun. Biz ekmeğimize bakarız. Contender'da Sosa ve Nakamura'nın çok zorladığı ve bize 10 doları kazandırdığı bir kadromuz var. Ya şuraya biraz burada bir tane daha yüzüstü yapan topçum var, Matis, sen şuraya yapıştırdım falan. Ama olmuyor ya. Baktım şöyle bir orta saha ve kalecide onu yakalayamamışız yani. Orta sahada normalde Van Dijk fuller falan, bu hafta 39 yapası tuttu ama olsun, en azından 2 hedef aldık. Bir şeyler de olabilirmiş bu hafta. Fullleyen topçularımız vardı. İyi puan yapan topçularımız vardı ama orta saha ve kalecide sınıfta kaldık. Onun akabinde burada zaten arta kalan kartlardan denememiz var. All Star'da da ufak tefek bazı şeyler, Essence'ler kazanmıştık limit tarafta. Onun dışında Rare, Super Rare falan, bildiğiniz üzere son zamanlarda olduğu gibi paket. Son birkaç haftadır All Star'da hem Super Rare'de hem Rare'de patlıyoruz. Neyse. Önce şu şeye bakalım. Ne yapmış bizim çocuklar? Balonumuz patlamış mı, ona bakalım. Hafta arası MLS var, bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Ama maç devam ediyor lan. Maç kaçta başladı? Bitmiş sayılır. Patlamışız maalesef. Bakayım. Aynen. Yani son saniyelerde mucize olmazsa başa döneceğiz K-Lig'de. Fena olmayan puanlar yakalamışız da. Yani Ulsan yemeseymiş kurtarırmış. Yok, kurtarmazmış canım. Nasıl kurtaracak? 30 desen 10 desen 40 olur. Kurtarmaz. Yani olmamış ya. Şu ikisini şuraya atsak bu sefer de bunu atamıyoruz. Neyse, yapamıyormuşuz ya. Unlucky, devam edelim, ödüllerimizi alalım. Bu arada yani şu an 5K Essence'im var ama maalesef K-Lig, All Star, J-Lig karışımı. O yüzden ne yapsam bilmiyorum. Önce açayım mı, sonra mı açayım bilemedim. Önce bir açayım ya. Önce bir açayım. Bu arada şeyleri açmadık. Listeyi açmadık. Onu açalım. Açayım bir tane, bakayım ne olacak. Normalde Essence'leri açmayacaktım. Hatta geçen hafta dedim bundan sonra açmayacağım falan diye ama aman be ya. Ben bunu direkt iade edebiliyor muyum hiç açmadan? Kayınla. Oo, Jack Elliott varmış lan. Jack Elliott var ya, razıydık biliyor musun? Fena değildi. Anla ki blok 5 kuruş etmez. Ama bakalım. Son hafta oynayabilir bu arada ya. Fuat son hafta oynayabilir de. Hatta bir önceki hafta da oynamış zaten. Bilemedim ya. Bakalım bizim expert ne yapmış? Yazmış mı King'i? Expert herhangi bir lineup girmemiş. 260 Essence ilk ay kalsın ya. 260 Essence para etmiyor. Gel kral. Hadi bir tane daha vuralım. Standart. Aynı. Antonio Musaba. Ne oluyor lan? All Star bu arada. Challenger hiç yok bu arada. Musaba da kalsın ya. Severiz King'i. Normalde Skart alıp geçmek lazım da. %100 All Star'a döndük. %100 All Star'a döndüysek artık bir esprisi yok. Ver ya bizim Essence'leri. Rare falan da açalım. Keyfi takılalım ya. Aman be. Son hafta kazandıklarımızı tutarız. Ee, Bu arada şu bir X bakalım. Ben RT'lemiştim ya sanki. Heh. Ee, 1K mı? İyiymiş lan, süper yeri harcamayalım o zaman. Şunun için baktım da süper yeri tutalım. Sonraki sezon bir tane yapıştırırız. 1K olarak dönüşüyormuş zaten. Süper Rare'ı bırakalım. Diğerlerini harcayabiliriz. Hatta Rare'ı da istiyorsak bırakabiliriz. Sonraki hafta 3500'e tamamlayıp aynen mantıklı olan o bence. 3500'e tamamlarız. Sonraki sezon 2K Rare açarız. Limited'da da 3500'e bırakırız. Limited'ı full açabiliriz. Sonraki hafta kazanırız diye düşünüyorum. Buradaki Essence oranı ne?
K %10, C %5, Jüpiter 5 falan filan. Yine All Star çoğunluklu. O yüzden full roster mı? He, bu değişti sistem ya. Doğru lan. Biz onu unuttuk. Biz o işi unuttuk. Çekme ihtimalleri. Doğru. Biz o işi unuttuk. Şey değişti komple. Lan Essence kısmı komple değişti. Bunların oranları nasıl? Peki bunların gelme oranları. Heh. Standart %60. Standart kısım neresi? Ne oğlum? Rezerv kadro. He. Standartta %5 star ya da ikon. %3.5 K. %50 kadro. Kadro ne oğlum, biz Türkçe kullan. Nasıl işte? Neyse. Cave sanırım. Yok, Cave üstteki. Yani standartta oranlar baya kötü. Full roster yine benzer. Lan nasıl işler oğlum? Full K'de ne var? Full K'de kötü ki. Special Star yüzde kaç? Special Star lazım bize ya. K falan bu ne oğlum? Special Star dışındaki hepsi çok kötü bu arada ya. Oğlum biz nasıl kart yakalayacağız ki? Her şey %1 yazmışsınız. Oranlar çok kötü bu arada ya. Kabul edilebilir seviyede değil. Bunlar ne lan böyle? Alexander Ara. Sen kimsin ya? Ara beni, öptüm seni ya. Yani etin tadı çok güzelmiş de. Sen kimsin King ya? Seni oynatmıyorlar da. Genç eleman olarak almışlar. Hı, tutalım ya bunu. Evet, sistem zannediyorum, o yüzden boyuna basıyorum oraya ya. Ama yeni sistemde de onu yapmak lazım ki yüzlere bak. %1 bile değil ama yani. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Standartta %5 ihtimali var Star ya da ikonun. Yani standarttan bir şey çekme ihtimali şu an yok denecek kadar az. Standartta hiçbir şey yapmadan direkt basmak lazım. Hatta hepsinde direkt basmak lazım. Yani bir tek Special Star'da Essence'le kartlar aranabilir ama onda da Star'ı bulamazsan, Star ya da ikonu, sıkıntı yaşıyorsun. Baya kötü olmuş o iş ya. Ama işte şunu yapmak istiyorlar. Star ve ikon gelirse artık çok az bir ihtimal, evet. Ama gelirse mutlu edecek bir Star ve ikon yaptılar. Kademeleri düzelttiler falan. Yani mesela 2 yıldızlı bir karttan $4 bir kart bile çıkabiliyor. Az önce gördük. Jack Elliott mesela. Kademelendirmeleri biraz daha makul seviyede yapmışlar. Onu iade edelim. Tanımayız etmeyiz. Baksın işine. Evet. Devam. Standart. Ey yavrum ey. Oğlum oynayan kaleci lan bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Da lig bitti, para etmiyor herhalde. Selam mi Yogo. $5 bir kart açtık mesela. Ama standart. Ve K oyuncu olarak geldi. Yani 3 yıldızlı K olarak geldi. Gerçi ihtimali çok düşük. %3.5'tan bulmuşuz. Zor bir ihtimal. Ver bakalım. Ha, en azından bir deneyimlemiş oluyoruz yeni sistemi. Yine standart geldi. Bu sefer 8 açmak istiyoruz. Yu Sang Win. Oo. Bu da oynanıyormuş lan. Sanki bunu oynuyoruz diye hatırlıyorum. King. Senin bu fiyat ne iş ya böyle? Enteresan lan bu iş. Herif 1 dakika süre almamış ama
Enteresan bir fiyatı var. Neyse olur. Botların birine yapıştırırız. Son şansımızı da deneyelim, son şansımızı. Standart Liyeç. Ver bak. Kenan Bilalovic. Vay hey 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 hey. İsme bak kralım. Yani Kenan, sen de öyle bir adam değilsin de sizin lig bitti kral. Aynen. Kenan'ı kaç yaşındasın? Yaşında genç gerçi lan. Artık iade ettiğim 200 Essence 200 Essence bile olmadığı için Kenan, seni tutacağım lan. İsmini de sevdim, lavuk. Yani pek bir şey yapamadık açıkçası ve yeni Essence sistemini de çok sevmedim. Bilmiyorum. Rare ve Super Rare açmayacağım. Rare'i 3.5K'da bırakıp sonraki sezon açarız. Super Rare'da da 1K'da kalacak gibi duruyor. Bunu çok arttıramayız artık çünkü Super Rare'da son haftalarda pek bir şey kazanamıyoruz. Limited'da da 3.5K'da yine bırakırız. Sonraki hafta belki video çekeriz, belki çekmeyiz. Bu ne bildirim hocam? Ee, Neyse. Efendim, videoyu beğenir, abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bu kabine hala sonra kalmasanız şurada ya da şuralardan bir tane video göreceksiniz. O videoyu izliyorsunuz. Daha sonra aşağıdaki sosyal medya hesaplarından bana istediğiniz herhangi bir soruyu istediğimiz zaman sorabilirsiniz efendim. Ayrıca WhatsApp grubuma katılmadıysanız yine aşağıdan da WhatsApp grubuna da ulaşabilirsiniz. Squad modunda keyifli gruplar yaptık. Oldukça fazla grup sayısına sahibiz. Bu tarz durumlarda da WhatsApp grubu önemli bir hal alıyor. O yüzden istiyorsanız WhatsApp grubuna da katılma isteği oluşturabilirsiniz. Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay diyorum.